Akvaryum hobisine başlayan her 10 kişiden 9'u ilk balığı olarak lepistes alır. İşte şok edici gerçek. Lepistes aslında yeni başlayanlar için en zor balıklardan biridir. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'deki akvaryum balığı ölümlerinin %60'ından fazlası lepistes ve onun benzeri canlı doğuran balıklarında gerçekleşiyor. Peki neden? Ve daha önemlisi, bu istatistiğin dışında kalmak için ne yapmalısınız? Bugün lepistesi gerçekten tanıyacaksınız. Tarihi vadilerden modern akvaryumunuza kadar uzanan yolculuğunu, evrimsel stratejisini ve neden bu kadar kolay ama zor bir balık olduğunu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Güney Amerika'nın kuzey ucunda Trinidad'ın gölgeli nehirlerinde doğanın en acımasız hayatta kalma deneylerinden biri yaşanıyor. Burada her an avlanma korkusuyla yaşayan, çamurlu suların içinde saklanan küçük, silik renkli bir balık var. Bilim insanları ona Poecilia reticulata diyor. Biz ise onu akvaryum dünyasının tartışmasız kral olarak tanıyoruz. Lepistes. Hikaye 1859'da başladı. Ancak ona ismini veren Trinidad'dan British Museum'a örnekler gönderen Robert Guppy oldu. O dönemde kimse bu küçük balığın dünyanın en popüler evcil hayvanına dönüşeceğini tahmin edemezdi. Başlangıçta o bir görev adamıydı. Sıtma ile savaşmak için dünyanın dört bir yanındaki sulara aşılandı. Görevi sivrisinekleri yok etmekti. Ama genetik kodlarında sakladığı bir sır insanlığı büyüleyecekti. Lepistes, akvaryumun laboratuvar faresidir. Neden mi? Çünkü evrim onda çok hızlı işler. Doğada dişiler en parlak, en renkli erkekleri seçer ama avcılar da en parlak olanını yer. Bu paradoks milyonlarca yıllık bir dansı doğurdu. İnsan eli değdiğinde ise işler değişti. 1980'ler, Soğuk Savaş dönemi Moskova'sı, Rus yetiştiriciler Lepistes'teki metal heat genini keşfettiler. Bu balık kafasından kuyruğuna kadar zırh giymiş gibiydi. Bugün akvaryumunuzda gördüğünüz o metalik parıltı işte bu genetiğin bir mirasıdır. 1920'lerde yapılan bir deneyde ise lepistesler farklı avcı baskısı altında ortamlarda yetiştirildi. Sadece 15-20 nesil sonra, ki bu yaklaşık 5-6 yıl demek, balıkların renkleri, vücut büyüklükleri ve üreme stratejileri tamamen değişti. İşte burada hobici olarak öğrenmeniz gereken kritik bir nokta var. Lepistesler inanılmaz derecede değişken bir genetiğe sahip. Yani akvaryumunuzdaki koşullar sadece birkaç nesil içinde balıklarınızın biyolojisini değiştirebilir. Bu hem bir nimet hem de bir baş belası. Lepistesler ucuz ve dayanıklı görünüyorlar. Her yerde bulunuyorlar. Hayır. Lepistesler sert ve hafif alkali sular için evrimleşmiştir. Trinidad'ın kireç taşı kaynaklı nehirleri pH'ı 7.5 ve 8.2 arasındadır ve sertlikleri 200-400 ppm civarındadır. Türkiye'de şebeke suyu genellikle pH'ı 7-7.5 arasındaki yumuşak ve orta sertlikteki bir sudur. Eğer lepisteslerinizi doğrudan musluk suyuna koyuyorsanız hemen ölmezler ama sürekli stres altında kalıyor olabilirler. Bağışıklık sistemi zayıflar ve o meşhur balıklarım neden sürekli hastalanıyor sorusunun cevabı burada yatar. Suyunuza kalsiyum karbonat veya yengeç kabuğu ekleyin. pH'ı 7.5 ve 7.8'e, sertliği de en az 150-200 ppm'e çıkarın. Bunu dijital bir TDS metre ile takip edebilirsiniz. 10 litrelik küp akvaryumda 3 lepistes görmüşsünüzdür. Ama şunu biliyor musunuz? Bir lepistes erkek günde 14-16 saat boyunca dişileri kovalamaya devam eder. Eğer dişi kaçacak yer bulamazsa stres kaynaklı ölüm yaşanır. Minimum 40-50 litre bir akvaryumunuz olması gerekiyor. Ve bu sadece bir erkek ve 3-4 dişi için. Erkek sayısını arttırırsanız hacmi de orantılı olarak büyütmelisiniz. Lepistesler hepçildir ama bağırsakları esas olarak alg ve bitki bazlı sindirime uygun evrimleşmiştir. Protein oranı %30-35'i geçen yemler, karaciğer yağlanması ve iç organ hastalıklarına yol açar. Doğada lepistesler film tabakası halindeki algleri, küçük böcek larvalarını ve bitki artıklarını tüketir. Akvaryumda ise çoğu habici kırmızı protein bombası granüller verir. Sonuç şişkin karın, yüzme kesesi problemleri ve erken ölüm. Lepisteslerinize haftada 4-5 kez spirulina bazlı pul yem verebilirsiniz. Haftada 1-2 gün canlı veya dondurulmuş artemia, haftada bir günde kaynatılmış ıspanak veya kabak ve haftada bir günde aç bırakabilirsiniz. Şimdi teknik kısma geçelim. Bunları not alabilirsiniz. Lepistesler 24 ve 27 derecedeki suları severler. 28 derece üstünde metabolizmaları hızlanır, ömürleri kısalır. 22 derece altında ise bağışıklık sistemi baskılanır ve mantar hastalıkları başlar. Ve lepistesler amonyağa karşı nispeten toleranslıdır ama nitrata karşı son derece hassastır. Bu çok önemli bir ayrıntı. Nitrat 20 ppm'i geçerse kronik stres başlar. 40 ppm'de kuyruk çürüğü, mantar enfeksiyonları ve iç parazitler artış gösterir. Bunu çözmek için haftada %30 su değişimi yapmalısınız. Ama şöyle yapın. Bu su değişimini ikiye bölün. Mesela pazartesi günü %15,
Perşembe günü %15 su değişimi yapabilirsiniz. Böylece su parametrelerinde ani dalgalanmalar yaratmazsınız. Lepistesler yüksek akıntılardan hoşlanmaz. Doğal habitatları genelde durgun havuzlar ya da yavaş akan derelerdir. Filtre akışınızı saatte 2-3 kez tank hacmini ayarlayın. 50 litrelik bir tank için 100-150 litre saat yeterlidir. Çıkış borusuna sünger koyarak akımı dağıtabilirsiniz. Lepistesler stres gömleği olarak bitkilere ihtiyaç duyar. Özellikle su çamı, kıl otu, java fern, akvaryumunuzun en az %30'unu bu bitkilerle doldurabilirsiniz. Bu hem dişilere sığınak hem de yavruların ilk günleri için mikro ortam sağlar. Lepistes üremesi hobicilerin hem en çok heyecanlandığı hem de en çok şikayet ettiği konu. Bir lepistes dişisi tek bir çiftleşmeden sonra sperm paketlerini vücudunda 6 aya kadar saklayabilir. Yani siz dişiyi satın aldığınızda zaten hamile olabilir ve sondaki 4-6 ay boyunca erkek olmadan da yavru vermeye devam edebilir. İlk doğumda 10-30, olgun dişilerde 6 ve 100, yaşlı ve büyük bireylerde ise 200'e kadar yavru verebilir. Akvaryumda yavrular genelde ebeveynleri tarafından yenir. Bu korkunç gibi görünse de aslında doğal popülasyon kontrolüdür. Doğada da bu şekildedir. Eğer amacınız üretim yapmak değilse sadece erkek veya sadece dişileri tutun. Karışık grup tercih ediyorsanız yavruları doğal seçilime bırakın. Birkaçı mutlaka hayatta kalacaktır. Eğer üretim yapmak istiyorsanız hamile dişiyi küçük bir kutuya almayın. Onun için ayrı olarak 10-15 litrelik bir tank kurun. Doğumdan 24 saat sonra anneyi geri alın. Yavruları 4-6 hafta boyunca büyütün ve onları da ana tanka ekleyin. Kapalı bir sistemde 3-4 nesil sonra genetik çeşitlilik azalır. Deformasyonlar, renk kayıpları ve hastalıklara duyarlılık artar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için yılda bir kez dışarıdan farklı bir lepistes alarak tankınıza ekleyin. Lepisteslerinizde en sık görülen 3 hastalık. Bu hastalık genelde stres ve yüksek miktarda nitrat yüzünden olur. Yüzgeç uçlarında beyaz çizgi ve erime olarak kendini belirtir. Bunu tedavi etmek için su değişimini arttırabilirsiniz. Ayrıca hasta olan balığı akvaryumunuzdan aldığınız 1 litre suya 5 gram kaya tuzu ekleyerek 15 dakika tuz banyosu yaptırabilirsiniz. Eğer çok ilerlemiş bir hastalık varsa antibiyotik yemler kullanabilirsiniz. Mantar genelde düşük sıcaklık ve fiziksel yaralardan dolayı oluşur. Vücutta pamuk benzeri beyaz kitleler şeklinde kendini gösterir. Bunun için tankınızın sıcaklığını 26 dereceye çıkarın ve günlük %10 su değişimi yapın. Ayrıca balığınıza akvaryumunuzdan aldığınız suyla beraber bir kutuda metilen banyosu yaptırabilirsiniz. İç parazitler genelde kötü beslenme ve stres koşullarından dolayı ortaya çıkar. Balıklarınızdan ince ve iplik gibi bir dışkı çıkması ve zayıflaması bu hastalığın belirtisidir. Bunu tedavi etmek için sarımsak suyuna yemlerinizi ekleyin. Yemleriniz sarımsak suyunu emecektir. Daha sonra bu yemle haftada birkaç kez lepisteslerinizi besleyin. Eğer sadece birkaç balığınızda bu durum varsa o balıklara özel karantinaya alın. Çoğu hastalığın sebebi temelinde stresten kaynaklanır. Eğer stresi azaltırsanız sağlıklı balıklarınız olur. Lepistes kolay olduğu için değil, biyolojik olarak uyumlu olduğu için tutulmaya değer bir balıktır. Özetle su değerlerinizin pH'i 7,5 ve 8, sertliği 150 ppm'den fazla olmalı. Minimum 40 ve 50 litre arasında ve haftada %30 su değişimi yaparak, bitki bazlı besleyerek, yavaş filtre akışıyla, bol bitkiyle, bir erkek ve 3 dişi oranını koruyarak uzun süre lepisteslerinizi besleyebilirsiniz. Bu ortamı sağlarsanız lepistesleriniz 2-3 yıl hatta 4-5 yıl bile yaşayabilir. Renkleri parlak kalır ve üremeleri sürekli devam eder. Unutmayın, lepistes sadece bir başlangıç balığı değil, doğru yapıldığında su biyolojisini, genetiği, davranışı anlamak için muhteşem bir laboratuvardır. Eğer bu video işine yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Yorumlarda lepistes deneyimlerini paylaşabilirsin. Sonraki videoda görüşürüz.